Herkese merhaba, ben Orkun. Size carving nedir onu anlatacağım. Kayakçıların çok merak ettiği, anlamaya çalıştığı ama tam da çözemediği o gizemli konulardan bir tanesi de carving. Carving bir teknoloji midir? Tam manasıyla nedir ve ne işe yarar? Bundan bahsetmem gerekirse önce tarihe gitmemiz lazım. Carving'in ilk ne zaman karşımıza çıktığını konuşmamız lazım. Şu anda kayak ürünlerine baktığınızda, kayakların kendilerine, carving bir kere kayağın kendisini ilgilendiren, yapısını ilgilendiren bir şey. Kayak ayakkabısıyla ve bağlamayla hiçbir alakası yok. Yakın gelecekte carving'i 90'ların sonlarında, 96, 97, 98 o dönemlerde bütün markaların carving kayaklara geçişini hatırlıyoruz. Yaşı yetenler en azından hatırlıyorlar. Fakat aslında carving bundan çok daha eski bir fikir. Carving 1800'lerin sonlarında kayağın bulucusu Norveçlilerin aslında icat etmiş olduğu fikirlerden bir tanesi. Buna tam olarak teknoloji demek yanlış. Çünkü carving aslında bir fikir. Oslo Müzesi'ne gittiğinizde, kayak müzesine, orada carving şeklinde yapılmış ahşap bir kayak görebilirsiniz. Fakat bunca zaman sonra carving ne oldu da hayatımıza girdi ve öyle bir domine etti ki şu anda kayak duvarına baktığınızda tüm markalarda artık carving kesimli kayaklar dışında hiçbir kayak yok. Sebebi aslında çok basit. Carving'in ne olduğundan başlayalım. Carving aslında bir kayağın burnu, göbeği ve kuyruğundan aşağıya doğru ki oluşan, kenarlarında oluşan açıyı anlatıyor. Yani bir kayağın kesim şekli diyebiliriz. Çeliklerin yere basış şekli diyebiliriz. Onu şöyle çok daha rahat bir özet, bu biraz daha teknik olabiliyor, bazen anlaşılması zor olabiliyor. O yüzden biraz daha şöyle anlatmak istiyorum herkesin anlayacağı şekilde. Eski kayaklarımızı düşünelim, geleneksel kayakları. Dümdüz çıkan, daha uzun boylu, daha dar. Genelde işte ben çocukluk dönemimden hatırlıyorum, 15 yaşından beri bu boydayım, 1.92 boyum. 15 yaşında da 1.92 idim. 30 yıl önceden, 25 yıl önceden bahsediyoruz. O yaşlarda, 14-15 yaşlarında 1.92 iken ben 2.05'lik bir kayakla kayıyordum. Rossignol 7S diye bir kayağı vardı mesela, onunla kayıyordum. Onun boyu 2.05-2.06 civarındaydı kayağın. Fakat kayağın gövdesi çok dardı, çok uzundu ve kenar çelikleri dümdüzdü. O yüzden aşağıya doğru, pistten aşağıya baktığınızda, kayakların üzerine bastığınızda, aşağıya doğru kaydığınızda, kayağın çeliğine bastığınızda dönmek için ekstra bir güç sarf etmemiz gerekiyordu. Onu genelde mağazalarda ben şöyle anlatıyorum ve çok net anlaşılıyor. Kayağın çeliklerini alalım. Bakın şurada bir çelik var, burada bir çelik var. Biz pistten aşağıya kayarken sadece düz gittiğimizde tabanımızla, yani taban bölgesiyle kayağın yere basıyoruz. Ama manevra yaptığımızda bir motosiklet gibi düşün. Sol çeliğimize, sola dönerken, sağa dönerken de sağ çeliğimize basıyoruz. Taban yerden aslında genel olarak ayrılıyor. Çok az bir bölüm basıyor. Manevra ne kadar sertse taban yerden o kadar fazla ayrılıyor ve tamamen çeliğin üzerine basıyoruz. Ve bunu çift kayakla da düşünebiliriz. Şöyle bir örnek verelim. 2 tane kayakla aşağıya kayıyoruz. Sağa döndüğümüzde sağ çeliklerimize basıyoruz, güç veriyoruz. Sol tarafa döndüğümüzde sonra düzeliyoruz. Slalom manevrası içerisinde döndük, düzeldik. Tabanlarımızın üzerine gidiyoruz düz giderken. Sonra tekrar sol çeliklerimize bastık, sola döndük. Carving, geleneksel bir kayak arasındaki fark işte burada oluşuyor. Tam da burada oluşuyor. Ama nerede oluşuyor? Çok da basit. Şimdi demin ne dedik? 2 tane çelik var, 2 tane kayağımız var. Sola dönerken sol çelikler, yani 2 tane çeliğin üzerine basıyoruz. Sağa dönerken sağ çeliklere basıyoruz. Şöyle düşünelim. Sadece çelikleri buradan ayırdığımızı düşünelim. Bu çelikleri aldık. Bu çeliği geleneksel kayaklarda dümdüz. Tam ortasına çeliklerin 2 tane uzun çelik düşünün. Çeliklere ayağınızı ortadan iple bağladım. Sizi de sırtınızdan pistten aşağıya doğru ittirdim. Dedim ki o düz 2 tane çelikli ayağınızda
sola dönün. Bir çaba, biraz kayakçıysanız, biraz biliyorsanız bu işi, sola doğru ağırlığınızı vererek bir şekilde dönersiniz. Kendi çabanızla. Şimdi sizi yukarıya taşıdık. Geri geldiniz. Aynen 2 tane çelik var aşağı ayağınızda. Aşağıya doğru bakan. Şöyle koyayım. Şunu daha rahat anlatacağım. Düz çeliklerimizle aşağıya doğru kaydık. Şimdi aynı ortadan bağlı ayaklarınız aynı çeliklere geldim. Burnundan ve kuyruğundan tutarak ayağınızdaki çeliği büktüm. Öbürünü de büktüm. Ve 2 tane çelikte ikisi de böyle oldu. Şimdi sizi tepeden aşağıya ittirirsem ne olur? Otomatik olarak sağa dönersiniz. Siz hiçbir şey yapmadan. Sadece çeliklerin burnu sağa baktığı için hatta ve hatta siz çabalasanız bile, siz düz gitmeye çalışsanız bile kayak sağa dönecektir. Aynı hareketi çevirdik. Çeliklerin bu sefer ikisinin de burnunun sola baktığını düşünün. Bana göre sol, size göre şu anda sağ olabilir. Bu sefer sizi aşağı ittirdiğimde otomatik olarak kayaklar sola dönecek. Daha doğrusu çelikler, şu an çelik var yanınızda. Sola çekecektir siz düz gitmek isteseniz bile. Carving'deki büyü de işte burada başlıyor. Bakın, baktığınız zaman kayak göbekte dar. Bu çelik ortadan başlıyor ve bu tarafa doğru yamuk bir çizgi çiziyor. Yamuk bir çelikten bahsediyoruz. Aynen demin size gösterdiğim gibi bu şekilde. 2 tane kayağı yan yana koyduğumuzda ne yapıyorduk? Sola dönerken sol çeliğimize basıyoruz. Sağa dönerken sağ çeliğimize. Yani kısacası 2 tane çeliğe basıyoruz ve hangi çeliklere basıyoruz? 2 tane sola doğru yamuk çeliğin üzerine basıyoruz. Sağ tarafa dönerken de bu çeliklere bastığımız için 2 tane burnu sağa doğru bakan çeliğe basıyoruz. Kısacası siz carving bir kayakla, şöyle tutalım, carving bir kayakla sola bastığınız anda yamuk çeliklere bastığınız için siz hiçbir şey yapmadan vücut ağırlığınızla sola döneceksiniz demektir. Sağ tarafa, sağ çeliklere, sağ tarafa bastığınız zaman yine hiçbir şey yapmadan, hiçbir enerji harcamadan sağa döneceksiniz demektir. İşte carving aslında bir teknoloji değil, bir fikirden ibaret. Hem de 1800'lerin sonlarına dayanan Norveçlere ait bir fikirden ibaret. 1997 yılında, 96 ya da 97 yılında Rossignol'un Toon diye bir modeliyle tekrar alevlenen, kayak dünyasına çıkan, ondan sonra tüm markaların sahiplendiği ve patenti alınamayan, çünkü çok eski bir teknoloji yanlış kullanıyorum, fikir, çok eski bir fikir, kimsenin patentini alamadığı, tüm markaların kullandığı, kayak dünyasını kökten değiştiren bir fikirden bahsediyoruz. Carving kayakların diğer bir özelliği, neden kısalar onu söyleyeyim. Artık kayak boyları kısaldı fakat toplam sizi taşıyan santimetre kare toplam alan azalmadı. Eskiden kayaklarımız dardı, uzundu. Şimdi kısaldı. Neden? Çeliklere sağa ve sola açı verebilmek için kayakların gövdeleri darken genişledi. Göbek kalınlığımız eski kayaklarla, geleneksellerle aynı. Kuyruğumuz ve burnumuz genişledi. O yüzden sizi taşıyan yüzey aslında eskisiyle aynı. Carving kayak zaten artık eskiden şu vardı. 90'lı yılların sonları diyorum, pardon. 90'lı yılların sonları tabii. Carving'in ilk çıktığı dönemler ve 2000'lerin başları. 2003'ler, 2004'ler şununla karşılaşıyorduk şu soruyla. Carving kayak mı alayım, geleneksel kayak. O zaman veya şöyle semi-carving diye bir kelime vardı. O tamamen uydurmaydı. Öyle bir şey yoktu aslında ürün. Carving'in sadece açıları, daha geniş açılı, daha dar açılı kayaklar vardı. Bu sorunun karşılığı şu anda artık çok net. Zaten carving dışında bir kayak alamıyorsunuz. Şu anda kayak piyasasında satılan tüm markalara ait tüm kayaklar carving kesimli. Size sadece bunun keyfini sürmek kalıyor. Umuyorum carving'i anlamanızı sağlayabilmişizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.